Merhaba, bugün sizlere epoksi ile hazırlanmış, cam kırıklarıyla dekore edilmiş harika bir masa tasarlayacağız. Silikon kabımızın ilk önce kenarlarını bebek yağıyla yağlıyoruz. Bu reçinenin kalıptan kolay çıkmasını sağlayacak. Ben birebir oranlı reçine kullanıyorum. 240 gram sertleştirici, 240 gram reçine ekliyorum. Sertleştiriciyi daha önce eklemek önemli. Karışım böylelikle çok daha akıcı hale geliyor. Tahta bir çubuk yardımı ile karışımımızı karıştırıyoruz. Biraz yavaş karıştırabilirsek çok daha güzel akıcı bir karışım elde etmiş oluruz. Yaklaşık 5-6 dakika karıştırmamız yeterli olacaktır. Karışımımızı şimdi masamızın ilk katı olarak döküyoruz kalıbımıza. İyice yayılması için tahta çubuğumuzla döktüğümüz reçineyi yayılmasını sağlıyoruz. Yüzeyde kabarcıklar oluştuysa reçine tabancasıyla ya da bir çakmak yardımı ile üzerinden geçiyoruz. Böylelikle kabarcıklar yok oluyor. Yaklaşık 12 saat kurumasını bekliyoruz. Epoksi çalışmamızın ilk katı kuruduktan sonra ikinci kata geçiyoruz. Tamamen kurudu. Ve şimdi ikinci katımız için tekrar karışımımızı hazırlayacağız. Bu kat biraz kalın olacağı için 500 gram reçine ile 500 gram sertleştirici kullanacağım. Ve yaklaşık 5-6 dakika yine karışımımızı çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Hafif yavaş. Karışım çok önemli. Burada baloncuklar oluşabilir. Bu sizi tedirgin etmesin. Bunu reçine tabancasıyla, epoksi tabancasıyla kolaylıkla giderebiliriz. Çok ince bir tabaka dökerek motiflerimizi yerleştireceğiz. Ben bu çalışmada okyanus temalı bir deniz yıldızı tasarladım. Bakalım olabilecek mi? Gerçekten reçine çalışmasında düşünülen ile ortaya çıkan çok farklı olabiliyor. Tabii siz burada kurutulmuş çiçek veya farklı süslemeler de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Yıldızın boşluk olan bölgelerine de beyaz kırık camları yerleştirdim. Bir denizaltı görüntüsü vermek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Şimdi yüzeyi tamamen kaplaması için ikinci katımızı döküyoruz. Karışımımız biraz beklediği için tekrar bir karıştırmamız gerekiyor. Kullandığımız motifler tamamen üst yüzeyde görünmemesi için tüm karışımımızı döküyoruz. Baloncuklar oluştuysa sorun değil. Çakmakla onları hemen gideriyoruz ve yaklaşık 8 ila 12 saat arasında kurumaya bırakıyoruz. Evet, epoksimiz kurudu.
Şimdi 3. kat aşamasına geçiyoruz. Burada yine 240 gram reçine ile 240 gram sertleştirici kullanacağım. Bu bizim 3. tabakamız olacak. Burada ben karışımdan biraz ayırmak istiyorum. Pigmentler katacağım çalışmamıza. Dalga görüntüsü vermek istiyorum. Biraz altın rengi katmak istiyorum. Deniz yıldızı tarzında bir şey çıkmasını istiyorum. Bakalım. Yüzeye birazcık döktükten sonra pigment çalışmasını yapacağız. Kabarcıklarımız oluştuysa onları pigment çalışmasından önce gidermemiz gerekiyor. Saç kurutma makinesiyle tamamen karışımımızın dağılmasını da sağlayabiliriz. Ayırdığımız reçinenin içine birazcık gold rengi katarak yıldızımızın etrafında bir ışık edasında görünmesini istiyorum. Burada bir dalga çalışması yapmak istiyorum yıldızımızın etrafında. Beyaz pigment kullandım. Daha sonra bunu kurutma makinesiyle birazcık yaygınlaştıracağız. Epoksi çalışmasında karışımınızı bitirdikten sonra yaklaşık yarım saate yakın İstediğiniz gibi motiflerle çalışma yapabilirsiniz. Acele etmenize gerek yok. İstediğiniz yeri istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Dalgalar yayıldığı için birazcık yeşilimiz kapandı. Ben bunu fön makinesiyle birazcık açmak istiyorum, derinleştirmek istiyorum. Yeşil rengini ortaya çıkarmak istiyorum. Son aşamalarımıza geldik. Yaklaşık 12 saat tekrar kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra masamızın ayaklarını monte edeceğiz. Ben bu aralarda birazcık küçük sarı pigmentler kullandım. Kum havasını vermek için. Bakalım kuruduktan sonra bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Epoksimizin kuruma aşaması sona erdi. Şimdi silikon kalıptan çıkartacağız. Gördüğünüz gibi bebe yağı kullandığım için gayet kolay bir şekilde kalıptan çıkartabiliyoruz. Masamızın arka yüzeyi. Ben bu tarafı kullanmayı tercih ediyorum çünkü çok daha güzel ve canlı görünüyor. Epoksimizin törpüleme işlemine geçiyoruz. 240 numaralı törpüyü kullanıyorum. Bununla pürüzsüz bir yüzey elde edeceğiz.
ve yıkama aşamasına geçiyoruz. Burada gönül rahatlığıyla yıkayıp istediğiniz gibi temizliğini yapabilirsiniz. Masanızı kullanırken de aynı zamanda. Masamızın son aşaması için 50 gram reçine ve 50 gram sertleştirici kullanarak pürüzsüz ve parlak bir yüzey elde etmiş olacağız. Son aşamamızda kabarcıklar kalmaması için tekrar çakmağımızla geçiyoruz üzerinden. Muhteşem görünüyor. Ve sonuç. Bence çok güzel oldu. Ben kurumasını beklemedim. Ayaklarını o nedenle monte etmedim. Tamamen kuruduktan sonra ayaklarını da monte edeceğim. YouTube kanalımda geri dönüşüm projeleri, el sanatları ve farklı dikiş tüyoları paylaşıyorum. Bunları hobi olarak yapıyorum. Yaptığım tüm çalışmaları hayır amaçlı düzenlenen kermesimize satışa sunulmak üzere hediye ediyorum. İlgilenenler açıklamadaki bilgilerle ulaşabilirler. Hoşça kalın.